Merhabalar, ben Formula 1 ve 2021 tabii ki. Şimdi yeni bir rehber videosuyla da karşınızdayım. Son rehber videomuzda ne yapmıştık? Sıralama yarışlarına ve normal yarışa bakmıştık. Neler yapacağız, neler yapmalıyız, setup'ı nasıl ayarlarız falan her şeyine bakmıştık açıkçası. Ondan önceki videolarda da aynı şekilde tüm arayüzü incelemiştik, asistlere bakmıştık, bir yarış nasıl ayarlanır, yarışta neler var, neleri ayarlayabiliyoruz, neleri ayarlayamıyoruz falan her şeyine baktık açıkçası. Şimdi sırada ne var derseniz de bu rehber videosunda anlatacağımız şey güzel, hızlı bir süre yapacağız her şeyden önce. Ardından da bu süreyi nasıl yaptık, nasıl oldu videosunu izleyeceğiz, yorumlayacağız. Nerede hata yaptık, neresini nasıl dönseydik daha iyi yapardık falan. Onlara değineceğiz. Yine kısa, güzel bir video olması için uğraşacağım. Bakalım elimizden geldiğince yapalım. Time Trial'a giriyoruz şimdi her şeyden önce. F1 2021. Şimdi dikkat edeceğiniz şey tek ekranda değişen şey zaten o şu an. Direksiyon kamerasından baktığınız zaman hemen direksiyon kamerasının üstünde Realistic Performance ve Equal Performance. İki tane seçeneğimiz var. Şimdi Equal Performance olunca ne oluyor? Örneğin bir Alfa Tauri ile bir Mercedes normalde aynı güçte değil. Ve aynı performansa sahip değil, aynı aerodinamiğe sahip değil. Ama Equal Performance dediğim zaman her şeyleri birebir aynı oluyor araçların. Yani siz Mercedes'le de yarışsanız, Alfa Tauri ile de yarışsanız hiçbir şey değişmiyor. Ama Realistic Performance derseniz bir Alfa Tauri bir Mercedes'e yetişemiyor. Mercedes daha hızlı gidiyor. Yani bu tamamen ratingine göre. Ratingler yıl başında zaten belirleniyor. Yine EA Games tarafından, şu an EA Games tarafından, geçen sene Codemasters tarafından Mercedes işte diyor ki 98'lik bir araç. Red Bull diyor ki 95'lik bir araç. Sallıyorum tamamen rakamları. Alfa Tauri de diyor 83'lük bir araç. Anladınız mı ne demek istediğimi? Güçleri önceden belirlenmiş oluyor. Biz equal performans yapacağız. İstediğimiz arabayı alırsak alalım. Önemli olan güçleri eşit olsun diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere hasıl alıyoruz. Şimdi pistler açısından da siz yeni başlıyorsanız ve zorlanmak istemiyorsanız Azerbaycan'dan uzak durun. Çünkü Azerbaycan çok düzlüğü olan ama aşırı bir şekilde dur ve kalk pisti. Yani çok fazla duracaksınız, çok fazla kalkacaksınız. Bu sizin yol tutuşunuzu kaybetme ihtimalinizi çok fazla arttıracak. Avusturya gibi bir pistle başlayabilirsiniz. Biraz daha basittir, daha hızlı virajları vardır ve daha kolaydır. Azerbaycan gibi bir piste göre. Biz ne yapacağız? Aynı F1 2020'de de bir sürü kez yaptığımız gibi Azerbaycan pistine bir çıkacağız. Bakalım neler yapabiliyoruz diye. O yüzden Azerbaycan pistini seçelim. Dry'de seçtik. Kuruda yapacağız. Çünkü yağmuruna çok fazla alışmadık. Zaten çok fazla kayıyor bu oyun şeye göre, 2020'ye göre. Bir de üstüne yağmur olursa biraz sıkıntı çekebiliriz o yüzden. Bakıyorum arkadaşlarıma, Arda 36 gibi bir süre yapmış. 1.36 gibi. Amacım benim tabii ki Arda'ya yetişmek değil ama en azından Burak'a bir yarım saniye falan gerisinde kalmak. Yani 1.38 700'lerde yaparsam benim için yeterli olacak diye düşünüyorum. Yapmam gereken şey ne? Şöyle bir bakıyorum. Eşitlerden bakıyorum. Ve gözüme aslında hoş geleni seçeceğim. Mesela 25.8'de yapmış. 8.9'da yapmış. Daha yeni yapmış. Ben bunu alayım mesela. Bu setup'ı alayım. Belki daha güncel bir setup'tır. Bir güncelleme gelmiştir ve diğerleri biraz eskimiştir. Hemen piste giriyoruz ve aşırı şekilde gazlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi ben piste girdikten sonra konuşmayacağım. Sadece yarışacağım. Siz isterseniz izleyin. After that, yani bu yarıştan sonra yorumlayacağız. Güzelce değerlendireceğiz. Bir videosunu açacağız ve size açıklayacağım nerede ne yaptığımı detaylı şekilde. O yüzden hani konuşmuyorum diye sakın yanlış anlamayın. Ardından konuşacağız.
İlk kazamızı yaptık. Ama unutmayın, burası çok uzun sürebilecek bir şey. Bir saatte uğraşabilirsiniz, 2 saatte uğraşabilirsiniz. Sonucunda önemli olan güzel sonuca ulaşmak. Ben şimdi eğer çok uzun sürmüşse şu andan itibaren hızlı çekimde göstereceğim size. Ardından normal turumuzu göstereceğiz ve yorumlamaya geçeceğiz. Bu setup biraz daha böyle arka tekerleri de çok fazla fren yükü yüklüyor ve benim hoşuma gitmedi. O yüzden farklı bir setupta tekrar deniyorum. Bir saniye kazandık burada. Bayağı bir saniye kazandık burada ya. Bayağı iyi oldu. Umarım bunu bitirebilirim. Bence yapabileceğimiz güzel bir skora ulaştık. Eğer daha fazla zaman geçirirsem, yani bu yarım saat bile sürmeyen bir sürede yaptık bunu. Eğer biraz daha zaman geçirirsem daha iyisini de başarabileceğime eminim. Tabii biraz zaman geçirmek ve bol bol praktis yapmak lazım. Daha iyi süreler yapabilmek için. Şimdi gidip bir garaja bakalım. Ne yapmışız, ne etmişiz? Şöyle bir yorum yapalım. Ardından videonun tekrarını izleyeceğiz ve nerede nasıl bir hamle yaptık, nasıl bu kadar geliştirdik süremizi falan, onlardan size bahsedeceğim. Şimdi kaç yapmışız? 1.39.956 yapmışız. Ne demiştik? Burak'ın böyle bir yarım saniye falan gerisinde yapmak kabulüm demiştim ama daha kötü yaptım. Dedim ya işte yarım saat falan. Sadece biraz daha zaman geçirsek bir yarım saniye daha kazanacağız. Bir saniye daha kazanacağız. Bir yerde yaptığınız ufak bir hata size bir saniye kaybettirebiliyor. Onu keşfettiğiniz anda o hatayı düzelterek bir tur daha yaparsanız 38.900'e düşeceğiz. 38.500'e düşeceğiz. Böyle böyle azaltacağız şeklinde. Şimdi totalde 41.000 kullanıcı Azerbaycan'da tur atmış Time Trial ekranında.
Biz kaç bine girmişiz? İlk 15 bine girmişiz. Yani yüzde kaçtayız? Eskiden yüzde olarak gösterirdi. Bak burada bir eksiklik, yüzde olarak göstermiyor. Yani biz yüzde kaçtayız? İşte yarıdan aşağıdayız bir kere. %50'den aşağıdayız. %40'ın içinde gibi bir şeyiz. Öyle söyleyeyim size. %40'ın, 35'in içindeyiz. Bence çok kötü bir şey değil. Tabii ki daha iyisi yapılabilir. Daha çok iyi yerlere gelinebilir. Sadece dediğim gibi bol bol praktis yapmanız lazım. Yani bir haritada iyi olmak için bir haritada bir hafta boyunca burada time trial yapmanız lazım. Demek istediğim, bahsettiğim şey bu. Şimdi isterseniz lafı da çok fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Bir yorumlayalım bakalım. Nerede ne yapmışız? Selamlar. Ben Formula 1. İlk defa selamlar ben Formula 1 dediğimde kameraya bu kadar yakın olabiliyorum. Arada bir direksiyon yok. Uzak değilim. Dibinizdeyim. Ama yine yanda bir direksiyon kamerası var şu tarafta. Ve kocaman bir şeyin içindeyiz. Video player'ın içindeyiz şimdi. Neden bir video player'ın içindeyiz? Zaten az önce söyledik. Video player'da görüşürüz diye yorumlayacağız. Nasıl bir tur attık? Nerede hata yapıyorduk? Hangi hatayı düzelttik? Nasıl düzelttik? Onlara biraz değineceğiz. Onun dışında şu sesini biraz %50'ye falan alayım. Çok rahatsız etmesin sizi. Şimdi bir kere tura hızlı başlamak önemli. Olabildiğince hızlı başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Son virajı güzel alıyoruz. Güzel alırsak ne oluyor? Tura otomatikman en hızlı formunuzla başlamış oluyorsunuz. Ama korkmayın, yavaş başladıysanız da ilk virajda zaten toparlama şansınız var onu. Çok büyük miktarda geriye düşme şansınız yok. Hani zaten belli bir hızın üstündesiniz. İlk başlangıç yani çok fazla etkilemiyor. Onu söyleyebilirim. Turumuz başladı. 0-10 gerideyim. Şimdi freni ne yapıyoruz? Dedim ya, braking assist falan kapalı ve steering ile oynuyorsanız, yani direksiyonla oynuyorsanız ne yapıyoruz? Braking assist'i falan her şeyi kapatıyoruz bir kere. Traction hiçbir şey açık değil. Sadece hislerimizle hareket ediyoruz. Şimdi kırmızıya kadar bekliyorum neredeyse. Turuncuda normalde gazdan çekip artık frene basmam lazım. Ben full kırmızıyı görene kadar neredeyse bekliyorum. Benim için önemli olan hissiyat. Ben hissedebiliyorum. Hani birkaç tur döndüm, biraz antrenman yaptım, bu piste alıştım. Artık nerede fren yapacağımı biliyorum. Çok da fazla çizgilere aslında ihtiyacım yok. Çizgileri bir rehber olarak kullanıyorum kendime. Burada fren yapmaya başlıyoruz. Zaten burada o kadar nazik bir fren yapıyorum ki direkt öne geçiyoruz. Hani çok önde ve güzel bir fren yapıyorum. Bu frenleme sayesinde zaten öne geçiyoruz. Üçüncü vitesle ilk virajdan çıkıyoruz. Ve bu önemli. Hangi vitesle hangi virajdan döneceğinizi kesinlikle biliyor olmanız lazım. Başta 8. vitesteydik. 3'e kadar tak 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 düşürdük ve virajı döndük. Ardından burada hemen 4'e almaya çalışacağım. 4'e aldığım gibi direksiyonu düzlemiş olacağım zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından vites arttırmaya devam. Aynı şekilde yine 3'e, hatta burada 2'ye bile düşebilirsiniz. Hafif bir dokunmuşuz sağa ama sorun değil. Bu arada DRS'i kaçırmadık. DRS'i kaçırmamak önemli. Beyaz çizgi var ya yerde. DRS'ten daha önce de bahsetmiştim sizde. Minimap'te gözüküyor zaten. Yeşil uzun şey. Yeşil nokta değil de yeşil uzun olan. Şimdi yeşil uzun olana girdiğiniz anda DRS'i açmanız lazım ki oradan bile 10 salise, 5 salise ne bileyim bir şeyler kazanıyorsunuz. Yani 0.05 kazansanız sizin karınızda. Anlıyor musunuz? Ki buralarda zaten öndeyim bayağı. Hani eski turuma göre. Ben daha iyisini yapmak istiyorum ama elimden geldiğince tabii ki. O yüzden bastırmaya devam edeceğiz. Burada asılıyoruz frene. 2'ye kadar düşüyoruz. Burada 2'ye düşmen önemli. Ve çıkışı nazik yapman lazım. Çıkışta çok fazla gaza basarsan olduğu gibi kayacak araç. Nazik bir şekilde vites arttırarak gazlarsan o zaman kesinlikle bir sorun yaşamayacaksın. Burada da aynı şekilde 2'ye kadar düşmen lazım. Çünkü çok keskin virajlar. Ardından 3, 4, 5 gidiyorsun. Burada frenleme yaparken çok dikkat etmen lazım. F1 2020 böyle değildi ama F1 2021'de bu değişmiş.
Artık fren yapıyorsan çok sert bir şekilde direkt ön lastiklerin kilitlenmiyor. Arka lastikler ve ön lastikler birlikte hareket ediyor. Arka lastikler de kilitleniyor. Arka lastiklerin kilitlenmesi ne demek biliyor musun? Direkt kaymaya başlıyorsun. Zaten o sahneyi başta izlemişsindir. İlk başta burada spin atıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü frene asılırken dönmek istiyoruz. Aynı zamanda döndüğümüz için de arkası kayıyor ve spin atıyoruz. İlk denediğimizde öyle oldu. Ondan sonra biraz hızlandırılmış bir şekilde izledin zaten. Şu anda da buradasın. Burada vites düşürerek fren yapmak önemli. Vites düşürerek hatta yavaşlayacaksın. Ardından 3-4. Bir saniye kazandığından bahsediyorum. Orayı dediğim gibi hiç kaymadan dönebildiğimiz için geçmemiz gereken çizgide, apex şeyde optimum çizgide dönebildik. Yani en hızlı süreyi alabileceğiniz noktadan dönmeyi başarabildik orada. Tabii ki daha hızlısı yapılabilir ama benim için hani daha hızlısını yapabileceğim bir noktadan dönmeyi başardım. Araç çok fazla fren yapıp kaydırmadığım için. Vites düşürmek işe yarıyor. Burada bu körbün üstünden geçmek zorundasın. Diğer türlü çok fazla vakit kaybedersin. Bu körbün üstünden geçiyorsun. Oldukça dar bir açı ama sana çok fazla zaman kazandırıyor kanka. Emin ol. Bunu kesinlikle yapman lazım eğer yarışıyorsan. Burayı 3 ile pataküte dönebiliyorsun. Ama dikkat et. Sonra Leclerc'in I am stupid gibi olabilirsin. I am stupid. I am stupid. I switch off everything. Tamam, devam edelim. Burada normalde biraz kayıyordu. O yüzden dikkatli döndüm. Bayağı kazandık burada ya. Bayağı iyi oldu. Buralar zaten Umarım bunu standart. bitirebilirim. Burada daha fazla süre kazanmak için şu soldaki körbten atlayarak geçiyorlar. Sen bunu yapabilirsin. Ben bunu güvenmiyorum, yapmayı sevmiyorum. O yüzden öyle alışmadığım için yapamıyorum. Biraz kendimi zorlayıp oraya alışırsam kendime 1 saniye, 1,5 saniye daha zaman kazandırabilirim. Sadece bu körb sayesinde. Ve zaten o kadar güzel döndük ki virajları tatlı bir frenleyerek ve ardından kalkışta tatlı bir şekilde gaza bastığımız için hiçbir şekilde sarma, kayma, herhangi bir problem yaşamadığımız için 1,5 saniye kadar daha artıdayız bir önceki turumuza göre. Burada 3'e kadar düşüyorsun. Artık burada trik ne biliyor musun? Burada trik son tapa gaz basarken bu virajları dönebilmek. Çok fazla zor değil. Zaten yaparsın. Dikkatli olman lazım sadece. Elinden kayarsa iş biter. DRS'i kaçırmaman önemli. DRS'i kaçırmadık. Tam noktasında bastık ve bu sayede bir miktar daha saniye kazandık. 0.005 falan kazandık. Bu sayede hızlı bir tur atmayı başardık. Zaten değerlendirmiştik. Değerlendirmiştik kaçıncı olduğumuzu falan. Böyle bir durum. Umarım sen de güzel süreler çıkartırsın. Umarım bu rehber videolarının tamamı senin için çok faydalı olur. Benden bu kadar şimdilik. Yine görüşürüz yakında. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Beden sağlam ama kafa hasta. Yapma bana şaka maka. Çünkü ben anlamam. 10.000 euro kafadan.